Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanmadan sadece merdane ile incecik 5 tane yufkayı aynı anda açarak birbirine yapışmadan baklava nasıl yapılır? Onun videosunu izleyeceksiniz. Sadece merdane kullanarak baklava nasıl yapılır hamuruyla bütün püf noktalarıyla bu videoda paylaştım. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyerek içindeki püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Hadi buyurun hemen yapım aşamasına geçelim baklavamızın. Baklavamızın hamuru için yoğurma kasesine 1 çay bardağı sütümü ekliyorum. Sütüm oda ısısında yarım saat kadar beklettim. Suyum ve yumurtamı da oda ısısında mutlaka yarım saat öncesinde bekletmeye özen gösteriyorum her zaman. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüm 125 milimlik. 2 adet yine oda ısısında bekletilmiş yumurtamı da ekliyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesini ekliyorum. Elma sirkesi yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke sevmiyorsanız 1 yemek kaşığı kadar limon suyu olarak da ekleyebilirsiniz. Sirke baklavamızın daha çıtır ve kıyır olmasını sağlayacak. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ben oklavayla açtığım baklava hamurumda kesinlikle kabartma tozu eklemiyorum. Bu baklava tarifini merdaneyle yapacağımız için belki ilk defa baklava yapan arkadaşlarımız için de rahatlık olması için kabartma tozu ekledim. Oklavayla yaptığım baklavalarımda kabartma tozu eklemiyorum. O sebeple de bunu belirtmek istedim. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Burada yaklaşık 5 su bardağı kadar unum var. Kullandığım un her zamanki gibi baklavalarımda özellikle baklavalık ve böreklik un kullanıyorum. Bunu her seferinde de belirtiyorum arkadaşlar. Bunu bana her seferinde soruyorsunuz. Normal unlu olur mu? Tabii ki normal unlu olur. Ama açılırken yırtılmalar olur. İstediğiniz gibi incelikte açamayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine de bu videoda da bunu belirtmek istedim. Hamurumu yavaş yavaş ununu ekleyerek toplamda 5,5 su bardağı kadar un ekledim. Hamurumuz bu kıvamda olana kadar un ekleyerek ele yapışmayan, tezgahta yoğururken de tezgahınıza yapışmayan bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Hamurumu toparlanana kadar yoğurma kasesinde, sonrasında da tezgahımda güzelce 2-3 dakika bu şekilde yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız hamurunuz açılırken çok güzel açılır ve sonrasında sizi hiç zorlamaz. 2-3 dakika güzelce yoğurmuş olduğum hamurum artık istediğim kıvama geldi. Hamur kesme aparatımla ilk önce ortadan ikiye keseceğim. Kesmiş olduğum hamurumu bu şekilde uzun hamurlar haline getiriyorum. Hamur kesme aparatımla 2 tane hamurumu 30 bezeye ayırdım. Küçüklük büyüklüğüne göre bazı hamurlarımı ayarlayarak 30 eşit parça beze haline getireceğim. Ben bir tane ölçü olarak bu bezeyi ayarlayacağım. Geri kalanında o ölçüyü kullanarak yine aynı ölçülerde bezeler yapacağım. Hamurlarımız ceviz büyüklüğünde olması yeterli. Bütün bezelerimi ceviz büyüklüğünde olacak şekilde yuvarladım. Ve hiç oyalanmadan hemen hamur bezelerimi servis tabağının üzerine alıyorum. Bu şekilde üzerine buzdolap poşetiyle kapatıyorum. Tekrar üzerine bir tane daha poşet geçireceğim. Bu şekilde buzdolabında 2 saat kadar bekleteceğim. Merdane ile açacağımız için bu baklava hamurunu daha rahat açılması için buzdolabında en az 2 saat bekletebilirsiniz. Baklava hamurlarım buzdolabında beklerken ben de şerbetinin yapımına başlıyorum. Şerbetimiz için tencereye toz şekerini ekliyorum. Tepsim de büyük olacağı için arkadaşlar 6 su bardağı toz şeker, 6,5 su bardağı kadar da su olarak ekleyeceğim.
Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. Bunu da hatırlatmış olayım. Şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. Orta göz ocakta şerbetimin ilk önce şekeri eriyene kadar bu şekilde karıştıracağım ve sonra şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Şerbetinizin güzel kıvam alması için mutlaka orta göz ocakta kaynatın. Şerbetinizi büyük göz ocakta kaynatırsak çok çabuk koyulaşacağı için arkadaşlar sizler her zaman orta göz ocakta şerbetiniz kıvam alana kadar kaynatmaya özen gösterin. Baklavanın hamuru kadar da şerbeti çok önemlidir. O sebeple de güzel kıvamlı kaynatmaya özen gösterelim. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ben kaynamaya başladığı an itibariyle dakika tutmaya başlayacağım. Çok az limon parçasıyla 5-6 damla kadar olacak şekilde şerbetime limon suyunu damlattım. Bir iri büyük parçada limon tuzu ekliyorum. Limon tuzunuz eğer daha ufak parça halinde ise 2-3 parça olarak da ekleyebilirsiniz şerbetinize. Limon tuzu eklediğinizde baklavanız daha geç şekerlenme olacak. Şerbetim kaynamaya başladığı an saatime bakıyorum. Toplamda 20 dakika orta göz ocakta mutlaka yüksek ateşte kaynatacağım. Hiç altını kısmadan. Evet arkadaşlar 20 dakika sürede kaynatmış olduğum şerbetimi kaşık yardımıyla damlalarına birazcık kontrol ediyorum. Son damlaları ağır ağır damladıysa şerbetiniz olmuş demektir. Benim şerbetim yaklaşık 20 dakikada kıvam aldı. Ocağımın altını kapatıyorum. Kenara şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetiniz çok sulu, akışkan olursa baklavanız çıtır olmaz. Eğer çok koyu olursa arkadaşlar baklavanızın da içine maalesef şerbet çekmez. Bakın bu kıvam şerbetimin soğuduktan sonraki hali. Ben baklavadan önce yapıyorum. Eğer çok akışkan olursa tekrar ocağın üzerine koyuyorum. 1-2 dakika daha kaynatarak baklava şerbetimin kıvam almasını sağlıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu an soğumuş haliyle şerbetim çok güzel kıvamlı olmuş. Şerbetinizi güzel yaptığınızda, baklavanızı da güzel pişirdiğinizde, ikisi de güzel olduğunda baklavanızın çıtırlığı 3-4 günde geçse gerçekten kaybolmayacak. Bunun sizlere garantisini veriyorum. 2 saat kadar buzdolabında bekletmiş olduğum bezelerimi artık açmaya geçebilirim. Bezelerimin üzerine buzdolap poşetiyle kapatıp tekrar poşet kapatıp hava almayacak şekilde buzdolabında beklettim. Sizler de mutlaka hamurunuzun güzel açılması için bezelerimin 8 tanesini nişastanın içine alacağım bu şekilde. Geri kalan bezelerimin üzerinde kenarda bezle örteceğim ki bezelerin üzeri kurumaması için. İlk önce pasta tabağı büyüklüğünde bezelerimi açacağım. İlk defa baklava yapacaksanız ve aynı ölçülerde açamam diyorsanız bu şekilde hamur matı kullanarak ölçü belirleyin. Mesela 20 santim olacak şekilde yuvarlak daire olarak hamurunuzu açmaya başlayın. Merdane yardımıyla güzelce bastırarak ben yuvarlak daireler elde ettim. Gördüğünüz gibi elimle ilk önce bastırıyorum bezemi, sonrasında merdane ile açıyorum. Bu şekilde daha rahat güzel şekiller elde etmiş oluyorsunuz. Açmış olduğum bezelerimi bu şekilde tepside aralarını nişasta gezdirerek hepsini aynı şekilde açacağım. Açmış olduğum bezelerimin de üzerine kenarda kapatmayı ihmal etmiyorum. Evet arkadaşlar 30 tane bezemi de aynı şekilde açtım. Aralarında nişasta gezdirdim. Şimdi açmış olduğum bezelerimin üzerine buzdolap poşetiyle kapatacağım ve sonrasında temiz bezimi de örtüp bu şekilde yarım saat kadar dinlenmeye alacağım. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimi tezgahımın üzerine alıyorum. Aralarına tekrardan bolca nişasta döküyorum. 1 yemek kaşığı kadar dökmeniz yeterli arkadaşlar aralarına. Elimizle de güzelce bu şekilde bastıralım ki nişastaların her yerine eşit şekilde dağılması için.
Bolca nişasta dökmüş olduğum bezelerimi merdane yardımıyla ilk önce ufak dokunuşlarla baskı uyguluyorum. Bakın bu şekilde baskı uygulamanız çok önemli. Aralarının yapışmaması için. Sonrasında bastırarak özellikle kenar kısımlarına çok dikkatlice bastırın ki arkadaşlar kenarlar ne kadar ince olursa baklava hamurunuz o kadar güzel olur. Kontrol ediyorum gördüğünüz gibi aralarında yapışma olup olmadığını. Merdane ile açarken mutlaka aralarını kontrol edelim. Oklavayı üzerine koyuyorum. Sadece oklavaya bu aşamalarda kullanacağım. Ben hiç oklavayla açmadım arkadaşlar bu yufkayı. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Sizler için bu baklava hamurunu tamamen merdane ile yaptım. Şimdi bu aşamada arkadaşlar tekrar serpme olarak nişasta gezdireceğim. Nişasta olarak da mısır nişastası kullanıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. İkinci yufkamı da üzerine seriyorum ve çok az tekrar nişasta serpiyorum ve güzelce elimle her yerin nişastasını yediriyorum. Yufkamı açarken sadece 2 kere nişasta dökmüş olacağız. İlk aşamada bolca döküyoruz aralarına. Bu aşamada da çok az aralarına nişastayı serpiyoruz. Elimizde de güzelce her yerinin nişastayı yemesi için mutlaka elimizde yedirerek nişastayı bu şekilde dağıtalım. 5. yufkamı da tekrar üzerine koyuyorum. Ve tekrar merdane yardımıyla açmaya devam edeceğim. Merdane ile de arkadaşlar aynı büyüklükte olması için mutlaka alt üst çevirerek iki tarafı da aynı şekilde açalım. Merdane ile olabildiğince hızlı şekillerde açmaya özen gösterelim. Kenar uç kısımlarında mutlaka merdane ile ilk önce bastırarak açalım ki kenar kısımlarının daha güzel incelmesi için. Baklava hamurunuz ilk önce kenar kısımlardan kurumaya başlar. O sebeple de kurumasına izin vermeden kenar kısımlarını merdane ile açabilirsiniz. Ben tepsi büyüklüğüne göre baktım, birazcık daha açmam gerekiyor. O sebeple merdane ile tekrardan açıyorum. Bakın arkadaşlar, merdane ile hiç oklava kullanmadan, araları da yapışmadan incecik yufkalar elde ettik. Aralarında yırtılma olabilir, kenarları yamuk olabilir. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten kenar kısımları tepsinin içinde kalacak ve aralarında yırtık da olursa onlar da aralarda kaybolacak. Bakın tepsimin büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Mutlaka tepsinizden büyük açmaya özen gösterin ki baklava yufkanız da incecik olsun. Ben bu şekilde kesim yaptım. Oklavayla tepsimin kenarlarını bastırarak kolaylıkla yufkalarımı kestirdim arkadaşlar. Ama sizler dilerseniz bıçakla tepsinizin büyüklüğüne göre de kesebilirsiniz. İlk önce baklava hamurumuzun bu orta kısmını tepsiye yerleştireceğim. Aralarında açıyorum arkadaşlar. Biraz da silkeliyorum ki üzerindeki fazla nişastasını atması için. Eğer yufkalarınız birbirine yapışsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Yine aralarında nişasta olduğu için yağını da döktükten sonra tekrardan yine kat kat ayrılacaktır baklavanız. Ama eğer bu şekilde yapışmadan da yaparsanız daha güzel baklava hamuru da elde etmiş olursunuz. Bakın ben güzelce baklava yufkalarımı kolaylıkla silkeleyip tepsiye yerleştirebiliyorum. İncecik de oldu arkadaşlar. Bakın inceliğini de size göstermek istiyorum. Hemen kitap yazısıyla da test etmek istiyorum. Kitap yazısı rahatlıkla okunabilen bir incelikte oldu yufkamız. Evet, orta kısımlarını ilk önce tepsime yerleştirdikten sonra kenar kısımlarımda arkadaşlar silkeleyerek elimle parçalara ayırıyorum ve bu şekilde güzelce ara katlarına koyuyorum. Bu ara katlarında mutlaka her yerine orantılı şekilde koyun ki tepsinizde sonrasında her yeri aynı kalınlıkta olması için. Evet, ilk 5 bezemi tepsime yerleştirdikten sonra geri kalan 5 bezemi de aynı şekilde açacağım. Açmadan önce de silkelemiş olduğumuz nişastaları mutlaka kenara alalım. Tekrardan yine 5 tane bezemi de aynı şekilde açmaya devam edeceğim. İlk önce merdane ile baskı uygulayarak açacağım.
Arkalı önlü mutlaka merdane ile açalım ki aynı büyüklükte olması için. Sonrasında arkadaşlar oklavayla aralarına yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Yapışmaya başladığı andan sonra aralarına tekrar nişasta gezdirelim. Lütfen aralarına yapışıp yapışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer baktığınız yapışıyor arkadaşlar, bu da hiç problem değil. Büyütebildiğiniz kadar büyütmeye gayret edin merdane ile. Zaten yağını üzerine döktükten sonra yine ara katları çok güzel kat kat ayrılacaktır baklava hamurumuzun. Evet, tepsimin büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Mutlaka tepsimden olabildiğince büyük açmaya özen gösteriyorum ki baklava hamurum daha ince ve güzel olması için. Bu şekilde pratik şekilde de oklavayla kenarlarını güzelce tepsime kestiriyorum. İlk 10 katını açtıktan sonra bu katını arkadaşlar ceviz ve fındık karışımını ekleyeceğim. Ben 2 katına koyacağım. 30 bezeyle yani 10 katta bir ara katlarına ceviz ve fındık karışımı eklemiş olacağım. Sizler dilerseniz tek ara kata koyabilirsiniz. Yani 15 beze açıp arasına fındık ve ceviz karışıp tekrar üstüne 15 beze açarak o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, ben tekrardan aynı şekilde 10 tane bezemi açtım ve ikinci kat ceviz ve fındığımı da gezdiriyorum. Geriye kalan 10 katımı da hemen açtım arkadaşlar ve kenar parçalarını da üzerine bu şekilde yerleştirdikten sonra üst kapağı için 5 tane orta kısmını yufkamı ayırdım. Daha düzgün olması için arkadaşlar tabii ki üst kısmını 5 tane kapak olacak şekilde ayırıp oklavama bu şekilde saracağım. Eğer yırtıkları varsa onlara birazcık alt kısmı alacak şekilde ayarlayalım. Ve sonrasında tepsimin üzerine güzelce yufkalarımı yerleştiriyorum. Bu baklavayı hiç kimse arkadaşlar merdane ile yaptığınıza inanmayacak. Sizler eğer bu püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de bu şekilde merdane ile de incecik yapışmadan baklava hamuru yapabilirsiniz. Zor gibi görünse de gerçekten hiç zor değil. Çok kolay arkadaşlar. Sadece bekletme aşamalarına dikkat edin. Baklava hamurumuzun kenar kısımlarını bıçak yardımıyla güzelce içeriye doğru kıvırdıktan sonra ortadan 4'e kesiyorum ve sonrasında kesmiş olduğum her parçayı da 2'ye böldüm. Ben yıldız şeklini vermek istedim. Bu yıldız şeklinde yıllar olmuştu vermeyeli. En son Facebook'ta sayfam için yapmıştım arkadaşlar. Bir daha da yapmadım. Valla baklava açmak benim işim ama kesmek kesinlikle benim işim değil sanırım. Simetrik olarak çok güzel kestiğim söylenemez. Bayağı bir karıştırdım arkadaşlar. Klasik baklava olarak da kesebilirsiniz. Kare dilimli şekilde de kesebilirsiniz. Veya kare tepside yine aynı tarifle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden daha güzel kesiyorsanız yıldız baklava olarak da kesebilirsiniz. Tabi ben fazla detaylı göstermedim. Biraz karıştırdığım için. O da nazarlığımız olsun. Baklavamın üzerine dökmek için 250 gram tereyağını kısık ateşte güzelce erittim. Ve kenarda da 15 dakika kadar beklettim ki arkadaşlar ayranın dibe güzelce çökmesi için. Benim tereyağın üzerinde köpükleşme oluşmadı. Eğer sizin tereyağınızın üzerinde köpükleşme varsa mutlaka kaşık yardımıyla yine kenarda erittikten sonra 15 dakika kadar bekleyin. Ve sonrasında kaşık yardımıyla mutlaka üzerinde köpükleri alın. Dibindeki tereyağımın ayranlı kısmını da içine eklemedim. 1 su bardağı dolusu sıvı yağ da ekleyip güzelce yağımı karıştırıp baklavamın üzerine bolca döktüm. Ne kadar güzel yağ bol olursa baklavamız o kadar güzel lezzetli olur. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz veya sadece sıvı yağla da çıtır çıtır baklava yapabilirsiniz. Yağını ekledikten sonra da size baklava hamurunun ne kadar ince ve şeffaf olduğunu da göstermek istiyorum. Baklavalarımı ilk önce 185 derecede fanlı ayarda kabarana kadar bu şekilde pişirmeye fırınıma gönderiyorum.
Mutlaka sıcak ısıtılmış fırınımızda baklavalarımızı ilk önce pişirmeye gönderelim. İlk önce 185 derecede kabarana kadar pişireceğim. Sonrasında 160 derece fansız ayarda baklavalarım içi çekip güzelce pişene kadar arkadaşlar pişireceğim. Lütfen baklavayı da pişirmek çok önemlidir. Eğer az pişirirseniz şerbeti de döktüğünüzde baklavanızda hamurlaşma olur ve o istediğiniz güzel çıtırlığı da elde edemezsiniz. Evet, bu pembeliğe gelene kadar gördüğünüz gibi baklavalarım çok güzel kabardı. Artık fanlı ayardan fansız ayara geçiyorum. Fansız ayarda 160 derecede baklavalarımı da içi çekip güzelce pişene kadar toplamda 1 saat 15 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi baklavalarım çok güzel kızardı. Mutlaka sonrasında ağır ağır baklavanızın içi çekene kadar pişmeye özen gösterin. Baklavamın da gördüğünüz gibi yakından tek tek katları sayılıyor. 30 bezeyle 60 kat baklava yapmış olduk arkadaşlar. Kenar kısımlarında içine koyduğumuz için 60 kat baklavalarımız gerçekten kat kat çok güzel de pişip kabardı. Ben fırından çıkıp ilk 1 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk olacak. Bana çok soruyorsunuz neden ikisini sıcak yapmıyorsunuz, çok ince açıyorsunuz diye. Arkadaşlar birini soğuk da yapsam gerçekten çıtır çıtır baklava oluyor. Tadında, lezzetinde hiçbir fark olmuyor. Ev usulünde ikisini sıcak yapmak, o dengeyi sağlamak herkes için birazcık zor arkadaşlar. Ben o sebeple sizlere en kolay haliyle tarifini veriyorum. Baklavamın ertesi gün yumuşayıp yumuşamadığını çok soruyorsunuz arkadaşlar. Benim baklavam asla ertesi gün yumuşamıyor. Hatta 4-5 günde aynı çıtırlığını korumuş oluyor. Gerçekten eğer sizler de pişirmeye dikkat edip şerbetini de güzel yaparsanız kesinlikle baklavanız ertesi gün yumuşamaz. Ama az pişirirseniz baklavanızı, şerbetinizi de akışkan yaparsanız tabii ki ertesi günde de yumuşama olur. Baklavanızı şerbeti verdikten birkaç saat sonra bile yumuşama olur baklavanızda. Baklavamın şerbetini döktükten sonra en az bu şekilde 3 saat 4 saat kadar dinlenmeye alacağım baklavamı. Keserken arkadaşlar birazcık simetrik olarak karıştırdığım için bazı yerlerin büyüklük küçüklük oldu. Dediğim gibi o da baklavamızın nazarlığı olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan herhangi sorularınızı yorum yerine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum arkadaşlar. Biraz dinlendirmiş olduğum baklavalarım da çok güzel şerbetini çekti. Bir kez daha çıtır sesini dinlemeye ne dersiniz? Günlerce aynı çıtır lezzette kalan baklava tarifiyle sizlerle oldum. Gerçekten arkadaşlar bu güzel baklava hamurunu sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Camınızın kapalı olmasına dikkat edin. Merdane bastırabildiğiniz kadar bastırın ve dediğim gibi bütün püf noktalarına dikkat ederseniz yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.